Tekrar merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Noel Babamızın ikinci bölümüyle devam ediyoruz. En son gövdede kalmıştık, kemeri yapmıştık. Şimdi buradan kırmızı ipimizi alalım. Şimdi sıra başımı arkaya almak istiyorum. Şu görüntüsü kötü durmasın diye. Şimdi bunu buradan alalım. Arka ortadan başlayalım. Şöyle çevirdim. İpimi önce bir sabitliyorum. Arka ortam tam ortası nereye geliyorsa şu şekil hizamı takip ettim. Buradan örmeye başlıyorum. Hepsine tek batacağım. Ama buraya da yine ilmek kaydıralım. Hep unutuyorum. Şöyle tam ortadan battım ve ilmek kaydırıyorum. Her bir ilmeğe sıra sona kadar bu şekilde CC yapalım. Evet. Bu şekilde devam edelim. Evet, sıra sonuma geldim arkadaşlar. Bu bizim 40. sıramızdı. 40. sıramızda 54 tane CC yaptık. İlk ilmeğimi batarak buraya da birleştiriyoruz. Burayı da düzleştirdik. Bir zincir çekiyorum. Aynı yere batıyoruz. Bir sık iğne yaptım ve yukarıya çıktım. Şimdi bundan sonra yine her bir ilmeğin içine batıyoruz. Tam ortaya batalım. Hepsini tek batıyoruz. 54 sık iğne. ...41. sıradayız. Ve her birine tek batıyoruz. Evet, sıra sonuma geldim arkadaşlar. Ve ilk yaptığıma batıp... ilmek kaydırıp burayı birleştirdik. Şimdi bundan sonra... her birine tek batacağım. Zincir çekmeden. Ya da çekelim, yanındakine batalım. Şimdi bu 41. sıraydı. 42 ve 43. sıralarımızda yine hepsine tek batacağız. 54 sık iğneyi. Toplamda yani 3 sıra düz örmüş olduk. Kemerden sonra. Şimdi hepsine tek batalım. Evet, toplam 3 sıra düz örmüş olduk. Şimdi 44. sıradayız. Yine azaltma yapacağız. Bu arada sayılarınızda fazla o çıkarsa 55 gibi hemen bir azaltma yapın. Benim şu an mesela fazladan batabiliyoruz bilmeden 55 çıkmıştı. Bir tane azalttım. Sayımı yine 54 yaptım. Veya az çıktıysa da bir tane arttırın. Şimdi 44. sırada 5 tane tek, bir azalt yapacağım. 5 tek yaptım. Bir azaltıyorum. Beş tek, bir azalt. Bu şekilde sıra sona kadar 5 tek, bir azalt tekrar yapalım. Evet, en son
3 tane tek kaldı. 1 2 3 ve bir azalt yapıyoruz. Sıramızı bitirdik. Sıra sonunda 46 sık iğnemiz kaldı arkadaşlar. Şimdi yine hepsine tek batacağız. Birkaç sıra öreceğim, bakalım kaç gerekiyor. Evet, kesmeden sonra 3 sıra eksiltme arttırma yapmadan düz ördüm arkadaşlar. Yani 45, 46 ve 47. sıralarımızı 46 sık iğne olarak döne döne düz ördüm. Şimdi bunu yana bırakalım. Kolumuzu öreceğiz. Şu an ben de ilk ördüğüm için kolum hazır değildi. O yüzden önce burayı ördüm. Buna ne kadar gideceğini bilmediğim için kolu yeni çıkardım tarifini. Şimdi bir tane ördüm. İkinciyi de beraber öreceğiz. İki kol da aynı olacak. Sadece dikerken yönlerini birini şu şekil çevireceğiz. Veya bu şekil. Şuradaki baş parmağı yönüne göre. Evet, şimdi ben yeşil iple başlayacağım. Sizin de elinizde hangi ip varsa, beyaz olur, kırmızı olur veya botunun renginde kahverengi olur. Nasıl arzu ederseniz. İlla ki hani yeşil almak zorunda değilsiniz. Benim elimde vardı. Ve o yüzden onunla ördüm. Şimdi kolumuzu minnoş. Şşt. Anlaşamıyor kediler. Şimdi önce bir 4 tane zincir çekeceğiz. Şöyle bir ipimi sabitledim. Bundan sonra 4 zincir çekiyorum. 1 2 3 4. Birinci atlıyorum. İkincinin içine 3 tane sık iğne yapıyorum. Evet, bir tane zincirime tek battım. Ve son kalan zincirimin içine de 3 tane sık iğne yapıyorum. Evet, köşemizi döndük. Ve buradaki de tek kalan zincirimize bir tane sık iğne yaptım. Ve birinci sıramı tamamladım. Ve 8 tane sık iğnemiz oldu. Şuraya bir ip takalım. Evet. İkinci sıradayız. 3 tane sık iğnemize peş peşe çift batacağız. Şimdi bu birinci çift. Yani bir tane arttırdım. İkinci çift. Ve üçüncü çift. 3 tane peş peşe arttırmış olduk. Bir tane tek battım. Tekrar diğer köşeye geldik. Yine 3 tane peş peşe arttırıyoruz. Yani çift battık. Birinci çift battım. İkinci çift. Ve üçüncü çift. Evet, diğer köşemde döndüm. Ve tek kalan sık iğnemize de tek battım. Ve sayımız 14 sık iğneye ulaştı. Şimdi ipimi bu tarafa alıyorum. 3. sıradayız. Şimdi 3 ve 4. sıralarımızı eksiltme arttırma yapmadan hepsine tek batacağız. Yani düz öreceğiz. Evet, 2 sıra düz ördüm. Şimdi 5. sıradayız ve
Burada baş parmak görüntüsü yapacağız. Fıstık yapacağız. 3 tane tek batalım. 1, 2, 3. Tığımın üstüne aldım ve 1, 2, 3, 4 defa aynı ilmeğin içine batıp çıktım ve hepsini bir kapatıyorum. Şöyle bir zincir çektim. Hemen yanındakinden tekrar devam ediyorum. On tane tek batacağım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10 tane tek battım. Şunu 5 de yapabilirmişiz. Ben belki unutmuştum. 5 yapmıştım belki de. Fıstığımızı 5 defa da yapabiliriz. Evet, bundan sonra 3 sıra yine düz öreceğiz. Yine burayı örerken de fıstığımızı 1, 2, 3, şu boşluğa battım 4, tekrar karşı boşluğa battım 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ve 14 tane. Yine sayımız değişmedi. Fıstığın yine yaptığımız yerlere battık. Şimdi bir tane örmüş oldum. Bundan sonra 2 sıra daha düz öreceğim ve elim bitmiş olacak. Evet, 3 sıra düz ördüm ve son ilmeğimi ilmek kaydırarak bitiriyorum. Şöyle 2 zincir çekip ipimizi keselim. Evet, elimiz hazır. Şimdi beyaz ipimizle kıvırma payını yapacağız. Evet, ipimi yine sabitliyorum. Biraz uzun bırakalım. İçeriye çekeceğiz. İpimi sabitledim. Şimdi elimizi alıyoruz ve şuradaki ön kattan öreceğiz. Yani FLO'dan öreceğiz. Arka katlar BLO. Önden örersek FLO. Şimdi tığımı alttan şöyle giriyorum ve hepsine tek batıyorum. 14 tane sık iğne yapıyoruz FLO'dan. Evet, 9. sıramızı bitirdik. 10. sıradayız ve arttırmalarımız var. 2 tane tekle başlıyorum. Bir arttır. 3 tane tek. Bir arttır. 2 tane tek. Bir
artır, üç tane tek, bir arttır. Evet, toplamda 4 tane arttırma yaptık. 18 tane sık iğnemiz oldu. 11. sıramızda hepsine tek batacağız. Bir sıra düz öreceğiz yani. Evet, bir sıra düz örgümü tamamladım ve bitirmiş olduk. Şimdi şu ipimizi tığım arkadan yanındaki ilmekten çıkıyorum. Bunu da bu tarafa çektim. Bu şekilde bir zincir çekip ipimi biraz uzunca keseceğim. İçeriye saklamak için. Ve kolumuzun kıvırma payını bitirdik. Şimdi kırmızıyla devam edeceğiz. Şu ipi de önce bir saklayayım. Evet, elimizi bitirdik. Sıra geldi kolumuzu yapmaya. Kırmızı ipimizle devam edeceğiz. Şimdi sıra başımız burası gidiyor. Beyaz kısmı kıvırıyoruz ve bir önceden FLO ile ördüğümüz yerleri şimdi BLO'ları öreceğiz. Yeşilin dibinden şöyle, bunlar belli zaten, şu katlar. Şimdi bunlardan 14 tane sık iğne öreceğiz. İpimi yine sabitliyorum. Hemen birinciden başladım. Tek kata hepsine tek batıyoruz. 14 tane sık iğne. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ve 14 tane tek battım. 12. sıramızı bitirdik. 13. sıradayız ve 2 tane arttırma yapacağız. Hemen birinciden batıyorum tepesine. 6 tane tek batıyoruz. 1 2 3 4 5 6 bir arttır. Çift battık. Tekrar 6 tane tek. 1 2 3 4 5 6 bir arttır. Evet, sayımız 16 oldu. Şimdi bundan sonra 10 sıra eksiltme arttırma yapmadan döne döne düz öreceğiz. Şöyle sıra başımızda bu tarafa aldık. Şimdi 10 sıra örelim. Evet, 10 sıra düz örgümü tamamladım. Ve ilmek kaydırarak 2 zincir çekip ipimi keseceğim. Ve toplamda 23 sıra örmüş olduk. Başlangıçtan itibaren yalnız şunu 3'ü saymayacağız. Ondan o zaman
20 sıra olmuş oluyor. 20 sıra örmüş olduk bu kırma payı. Bununla beraber 23 sıra örgümüzü tamamladık. Şimdi sıra geldi gövdeye, kollarımızı birleştirmeye. Şöyle alalım. Arkadan başlamıştık. Önce ben şöyle belirleyeyim yerimi. Evet, şimdi gövdemizi tam şöyle düz bir şekilde katlayalım. Ve katladığımda şu ortası buraya denk geliyor. Burası şimdi 5 tane ile birleştireceğiz. Şimdi buraya işaretledim. 2 de buradan 5 tane ilmeğimin yerini buldum. Şimdi buradan bu tarafa 2, 4, 6, 8, 10, 11 tane düz öreceğim. Bu benim oyuncağıma göre, böyle Noel babama göre. Şimdi onun ortasını bulduk ama hani sizin de bir farklı olabilir. Bir geri bir ileriden ilmek başlarımız farklı olabilir. Siz de o yüzden tam böyle ortasını bulup 5 tane ayarlayıp ondan sonrasını düz öreceksiniz. Şimdi ben 11 tane tek batacağım. Hani nasıl yerini belirlediğimi de göstermek istedim. Tarif nasıl çıkardığımı. Şimdi buradan 11 tek batalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11. Yani demek istediğim, sizin bu 12 de çıkabilir, 10 da çıkabilir veya aynı 11 de çıkabilir. Önemli olan kendi Noel babanıza göre sayılarınızı belirlemek. Şimdi elimi alıyorum. Şu parmak bu tarafa bakacak şekilde biraz şöyle döndürdüm ve tutuyorum şu şekil. Şimdi 5 tane ile kolumu birleştiriyorum. Sadece alt kısmını yalnız. Üst kısmını yeniden birlikte öreceğiz. 2, 3, 4 ve 5. Evet, 5 tane ile birinci kolumu birleştirdim. Kolları da çok doldurmayalım. Doldurdukça çünkü alır kadife ve daha şişer, yani kocaman bir görüntü olur. Şimdi diğer koluma kadar yeniden şöyle buraya yaptık. Şimdi diğer koldayız. Şöyle yine ortasını, bu tarafın da ortasını şöyle buraya denk geldi. Buradan da yine 2 bu tarafa, 2 de bu tarafa. Şimdi bu arada kaç tane öreceğiz? Yani ben kaç tane öreceğim? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 tane tek batacağım. Şu 18 tek öreyim ben. 1, 2, 3, 16, 17 ve 18 tane tek battım. Şimdi diğer elimizde aldık. Kolumuzu yine şu fıstık olan yer, baş parmak içe doğru gelecek şekilde döndürüyoruz. Ve bu nereye denk geliyor? Şöyle yaptığımda, şimdi burayı da yine
5 sık iğne ile birleştiriyorum. Şuraya sıkış yapayım. Bir, iki, üç, dört, ve 5 tane ile birleştirdim. Şöyle bir de kontrol ediyorum yeniden kolları ve kollarımız tamam. Şimdi geri kalan 2, 4, 6, 7 tane tek kaldı. Bir, iki, 3, 4, 5, 6 ve 7. Evet, sıramızı da bu şekilde bitirdik. Kollarımızı birleştirdik. Şimdi bu sıramızı hepsini düz öreceğiz. Şu kol altlarından bir birleştirme yapacağız. Daha bir sağlam olsun diye. İkisini bir öreceğiz. Koldan ve gövdeden bir alacağız. Evet, şimdi 49. sıradayız. Ve kola kadar, kolda bir tane kalana kadar 10 tane tek battım. 11'di. 10 tek battım. Son kalan bir taneye tek katını aldım. Kolumun da ilk sık iğneden bir tane aldım. İkisini bir kapattım. Kolumun tek kalana kadar, en sona bir tane kalana kadar düz örüyoruz. Evet, kolumu 9 tane tek battım ve bir tane bıraktım. Ve bundan önden şöyle bir katı aldım. Gövdeden de yine ilk ilmeğin bir katından alıyorum. İkisini bir örüyorum. Bir kapattım. Yani eksiltmiş olduk. Şimdi diğer kola kadar yine hepsine tek batalım. En sonunda bir tane kalana kadar düz örüyoruz. Evet, 16 tane tek battım. Yine son kalan bir tane bıraktım. Son kalandan bir kat aldım. Kolumdan da ilk sık iğnemden bir kat alıyorum. İkisini bir ördüm, kapattım. Şimdi yine kolumun hepsini tek batıyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane tek battım. Bir kaldı. Şimdi buradan da bir aldım. Gövdeden de ilk sık iğneden bir aldım. İkisini bir kapattım. Yani toplam 4 tane azaltma yapmış olduk. Geri kalan 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 taneye de tek battım ve sıramı bitirdim. Şimdi sayalım bakalım kaç tane kalmış. Evet, 49. sıramızda kol altlarından azaltma yaptık. 4 tane azaltma yaptık
ve 54 tane sık iğnemiz kaldı. Şimdi bundan sonra yine düz örgülerimiz var. Evet arkadaşlar, koldaki kol altlarında azaltmadan sonra 2 sıra eksiltme arttırma yapmadan düz ördüm. Yani 50 ve 51. sıralarımızı. Şimdi 52. sıradayız. Azaltmalara başlıyoruz. Bir tane azaltmayla başlıyorum. Üç tane tek. Bir azalt. Üç tane tek. Evet, şimdi 6 tane peş peşe azaltma yapıyoruz. Omuz kısmında. Bu şimdi birinci azaltma. İkinci azaltma. Üçüncü. Dördüncü. Beşinci. Ve 6. azaltma. Evet, peş peşe 6 tane azalttık. 3 tane tek. Bir azaltma. 3 tek. Bir azaltma. Şimdi 4 tane tek. Evet, yeniden omuza geldik. 6 tane peş peşe azaltıyoruz. Birinci azaltma. İkinci. Üçüncü. Dördüncü. Beşinci. Ve 6. 6 tane peş peşe azalttık. 2 tane tek. Bir azalt. 2 tane tek. Burası böyle denk geldi. Ve sıra sonumuza geldik. 37 tane sık iğnemiz kaldı. Evet, şimdi 53. sıradayız. Azaltmayla başlıyoruz. Bir azalttım. 2 tane tek. Bir azalt. 2 tek. Şimdi 3 tane peş peşe azaltıyoruz. Omuz kısmında 1 2
ve üçüncü azaltma. 2 tane tek, bir azalt, iki tek, bir azalt, burada 4 tane kalıyor. 1 2 3 4 tane tek, yine 3 tane azaltıyoruz. 1 2 3 2 tane tek, bir azalt ve bir tane tek kaldı. Yani bu şekilde denk geldi. Şimdi bu sıramızı da bitirdik. 11 azaltma yaptık. 26 tane sık iğnemiz kaldı. Şimdi doldurma işlemi. Şimdi doldurmadan önce şuradaki boşluğu doldurmak için şöyle ipten düğme yapmaya karar verdim. Şöyle 2 tane, birincisini yaptım. Bunları böyle alt alta dikip şöyle bir hareket katalım istedim. Şimdi düğmemiz için önce bir ipimi sabitliyorum. Şimdi bundan sonra 2 tane zincir çekeceğim. 1 2 bir atlıyoruz. İkinci zincirin içine 7 tane sık iğne yapıyoruz. 2 3 4 5 6 ve 7. İlk sık iğnemize batarak ilmek kaydırıyoruz. Bir zincir çektim ve ipimi şöyle kestim. Evet, düğmemizi bu şekilde hazırladık. Şunları da, kadifeleri de çıkaralım. Kabalık yapmasın diye dikerken. Şu alttakini de öyle. Şimdi bunları birbirine bağlayacağım. Şu şekil iki ucu bağlayayım. Evet, düğmelerimiz hazır. Şimdi bunları dikmeden önce yerini belirleyeceğiz. Yani önce bir sarı ile kemerimizi yapalım. Ve ondan sonra ne kadar bir eşitlikte aralık kalacak, ona göre düğmelerimizi dikeriz. Şimdi sarıyla ben örerek yapacağım arkadaşlar. Yani örerken derken bedeni öreceğim. Şimdi elinizde sarı yoksa eğer kotonla sarıyla yapabilirsiniz. Böyle kalın 2-3 kat yaparak, illa gidip sarı almanıza gerek yok. Veya iğneyle şöyle işleyin yine kotonla. Şöyle dikdörtgen şeklinde. Şimdi şöyle tam 5 tane sık iğne ayarlayacak şekilde tam ortayı buldum. 2 buradan 2 buradan 5 tane ayarladım. Şimdi şuradan başlayacağım. İpimi şöyle bir sabitliyorum. Ve
sık iğne olarak örüyorum. Üzerine çalışıyoruz kemeri. Dikmesi de uğraşmayalım diye. Bu birinci yaptım. İkinci. Sıkış yapmıyorum. Üçüncü. Dördüncü. Ve beşinci. Şimdi dönüyorum yukarıya doğru. Şimdi buradaki sık iğne var. Buraya 2 tane. 1 ve 2. Buraya dönüyoruz şimdi. 5 tane de bu tarafa. Bir, iki, üç, dört ve 5. Şimdi bu tarafa döndürelim. 2 tane yine bu tarafa. Bir ve 2. Başlangıç yerine aynı yere geldik ve kemerimizde tokasını oluşturduk. Şimdi bunu içeriye çekip bağlayalım. Biraz uzun kesiyorum. Boyundan girip iki ipi de aynı yerden içeriye çekelim. Bunları bağlayabileceğimiz şekilde bağlayalım. Evet. Tamam. Kemerimizi de yaptık. Dikmeden üzerinde örerek yapmış olduk. Gayet kolay oldu, kibar oldu. Şimdi düğmelerimizi ayarlayabiliriz. Şimdi bir sıra tekrar kırmızı çalışacağız. Onu da hesap ederek şöyle ayarlıyorum. Şu yukarıdan tam bir sık iğne üzerine koyuyoruz. Arada 2 sık iğne kaldı. Burada 2, burada da 2 sayılır. Bu şekilde yerleştirelim ve dikelim. Evet, ben düğmelerimi diktim arkadaşlar. Şöyle uzun bir iğneme tek katlı veya şu ince çift katlı olarak iple iğne ardı şeklinde diktim. Ekran karşısında zor olduğu için yamuk oluyor çünkü sonra. Böyle bir geri giderek diktim zaten. Her dikişlerimiz hep aynı. Şimdi kaldığımız yerden devam edeceğiz. Doldurma işlemi yapacağım. İsteyen bu aşamadayken kollara tel takabilir. 2 tane şöyle şuradan buraya kadar ölçerek telinizi takabilirsiniz. Ben takmayacağım. Şimdi güzelce dolduralım. Kollara çok doldurmamıza gerek yok. Taş gibi olmasın. Evet, azaltmaya devam ediyoruz. 54. sıradayız ve bir azalt yapacağız bu sıramızda. Bir tane tek ördüm. Bir azalt yapıyorum.
Bir tek, bir azalt. Bir tek, bir azalt. Sıra sonuna kadar 8 tekrar yapacağız. Yani 8 azaltma yapacağız. Bu şekilde devam edelim. Evet, sıra sonunda en son bir tane tek kaldı ve bitirmiş olduk. 8 tane azaltma yaptık. 18 sık iğneye düştük. Şimdi 55. sıramızda öndeki tek kattan yani FLO'dan öreceğiz. İçine batmıyoruz. Şuradaki tığın alttan gireceğim. Ortaya doğru. Öndeki tek kattan öreceğim. Sıkışıyordum için herhalde. Zorlandım. Hepsine tek batacağız. Bu sıramızda şöyle tek kattan FLO'dan örelim. BLO'dan da ten rengiyle boynumuzu çalışacağız. Evet, sıra sonuna kadar hepsine tek batıyoruz. Evet, sıra sonuma geldim ve ilk yaptığımı batıp ilmek kaydırıyorum. 2 zincir çekip ipimizi keselim. Evet, gövdemizi tamamladık. Şimdi şöyle ten rengimizle hemen boynunu da öreceğim. Evet, ipimi yine sabitliyorum ve kaldığım yerden arka ortadan şuradaki BLO'lardan öreceğiz. Yine hepsine tek batıyoruz. 18 tane sık iğnemiz olacak. Evet, bu şekilde devam edelim. Evet, boyunu 4 sıra eksiltme arttırma yapmadan düz ördüm arkadaşlar. 18 sık iğneydi. Bu videonun sonuna geldik. Gövdemizi bitirdik. 3. bölümde kafayla devam edeceğiz. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.